Yargıda bomba bir senaryo daha başlıyor. Ceylin geçmişte üniversite 3. sınıfta ne yaptı? Hangi hatayı işledi ve Engin'in bu olayla ilgisi neydi? Ayrıca Ömer'in bu senaryoya yapacağı etki herkes ekranları kilitleyecek. Birazdan bu konudan bahsedeceğiz. Öte yandan Ilgaz ve Ceylin'i Mercan konusunda yeni sürprizler bekliyor. Kadir Adarlı ise Can'ı öldürdükten sonra bir hafta süre verdi. Peki Yekta, Osman ve Çınar bu durum karşısında ne yapacak? Dizide başlamasını beklediğimiz yeni aşkın başrolleri kimler? Tüm bunlardan ve daha fazlasından kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Ayrıca video sonunda yargının finaliyle ilgili bomba teorimizden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Zorlu bir süreçten sonra Ceylin müthiş bir planla Filiz'i tamamen devre dışı bıraktı ve artık Mercan'a tamamen kavuşmuş oldu. Elbette Eren ve Yekta'nın desteğini alarak yaptı bunu. Özellikle Yekta'nın büyük yardımları oldu. En önemlisi Nil'in sırrını öğrenerek onu tehdit etti ve Filiz dosyasının kapanmasını sağladı. Ceylin önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Ilgaz'la yeniden evlendi ve yüzükleri taktılar. Bu dakikadan sonra Mercan'la güzel zamanlar onları bekliyor. Mercan giderek anne ve babasına, ailesine alışmaya başlayacak. Böylece hem Filiz ve Dilek diziden ayrıldı hem de bu konu nihayet tatlıya bağlanmış oldu. Ayrıca Ceylin gereğini yaparak avukatlığa geri döndü ve yeni bölümlerde müthiş bir Nil-Ceylin rekabeti bizleri bekliyor olacak. Fakat bildiğiniz gibi yargıda bu kadar mutluluk fazla. İlk sezondan beri ne zaman mutlu, huzurlu anlar olduysa hemen peşinden bomba olaylar geliyor. Şimdiki bomba olayımız ise Ceylin'in üniversite yıllarında yaptığı bir hata. Şimdi gelelim bu konuya. Mercan senaryosundan sonra dizi iki kritik senaryo üzerinden yürümeye başladı. Biri Kadir Adarlı mevzusu, diğeri ise Ceylin'in üniversite 3. sınıftaki hatası. Hatırlayanlar bilir. Bu konuya geçtiğimiz sezon değinilmişti. Şimdi ise bu mevzunun detaylarını öğreneceğiz. Önümüzdeki bölümün giriş cümlesi bile bu konuyla ilgili. Geçmişte bir şey olur, gölgesi bugüne düşer. Bu senaryo için dizinin Engin'i Onur Durmaz yeniden diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu. Ve flashback sahnelerinde bu olayın iç yüzünü izleyeceğiz. Peki Ceylin nasıl bir hata yapmış olabilir? Geçtiğimiz bölümde Ilgaz'a geçmişte bir hata yaptım, bu hatayı düzeltmem gerekiyor dedi. Yani ortada hala hatasını telafi edip düzeltebileceği bir durum var. Bu da demek oluyor ki birini öldürmedi veya ölümüne sebep olmadı. Ceylin muhtemelen 3. sınıftayken hak yiyerek birine karşı şaibeli bir hamle yaptı. Kirli, hoş olmayan bir tuzakla birinin hayatını tümden etkileyecek bir hata yaptı. Belki de kendi çıkarları için birinin geleceğiyle, meslek hayaliyle oynadı. Engin de o zamanlar Ceylin'le kanka olduğu için Ceylin'e yardım etti. Şimdilerde ise Ceylin bunun vicdan azabını çekmeye başladı ve Ilgaz'a itiraf ederek bu hatayı düzeltmek istiyor. Belki de yeni bölümlerde geçmişte yanlış yaptığı kişiyi bulmaya çalışacak. Ilgaz'ın ise bu itiraf karşısında hem şaşırıp hem de Ceylin'e yardım etmesi bekleniyor. Evet, Ceylin hatasını düzeltmek istiyor ancak bu konuda çok bomba bir detay daha var. O da Ömer detayı. Çünkü Ömer, Ceylin'in üniversitede ne yaptığını biliyor. Hatta geçtiğimiz sezon bir bölümde Ceylin'le konuşurken "Sen üniversite 3. sınıfta ara tatilde ilk hafta sonu ne olduğunu kimseye anlattın mı?" demişti. Yani Ömer, Ceylin'in sırrını biliyor ve yeni bölümlerde Ömer'in de sahneye çıkması beklenecek. Kısacası Ömer, Ceylin'in bu hatayı kapatmasını engelleyebilir ve hatta bunu herkese duyurabilir. Öte yandan az da olsa bir ihtimal Ceylin'in üniversite 3. sınıfta yaptığı hata Nil'le ilgili olabilir. Fakat bu ihtimal fazlasıyla zayıf. Merakla bekleyip göreceğiz. Şimdi gelelim diğer bomba mevzulara. Kadir Adarlı'nın şok hamlesi sonrası neler olacak? Beklediğimiz gibi Kadir Adarlı senaryosu giderek derinleşti ve hatta Can'ın ölmesiyle işler tamamen karıştı. Kadir Adarlı Can'ı öldürerek Yekta, Osman ve Çınar'a büyük bir korku saldı. Parasını vermeleri için bir haftalık bir süre tanıdı. Peki Yekta, Osman ve Çınar bu durum karşısında ne yapacak? Muhtemelen Osman sahip olduğu her şeyi yeniden kaybedecek. Kadir Adarlı'nın parasını vermek için villayı, arabayı ve diğer sahip olduklarını elden çıkarabilir. Böylece Osman, Aylin, Parla ve Gül bundan önceki zengin olmayan hayatlarına geri dönecekler. Elbette bu durum onları bir hayli yıpratacak. Yekta da aynı şekilde sahip olduğu bazı şeyleri kaybedebilir. Hatta bir ihtimal ileride avukatlığa geri dönen Ceylin'le ortak bir hukuk bürosu kurabilirler. Ayrıca Yekta bildiğiniz gibi Ceylin'e yardım etmek için Kadir Adarlı'ya bulaşmıştı. Şimdi ise bu konuda Ilgaz ve Ceylin'den yardım isteyebilir ki zaten istemesi gerek, yoksa baş edemezler. Çınar ise hep olduğu gibi hem kendisinin hem de ailesinin başını yine belaya sokmuş oldu. Kısacası yeni bölümlerde Kadir Adarlı mevzusu giderek ağırlık kazanacak ve olaylar silsilesi başlayacak. Bunların yanı sıra Defne konusunda güzel sosyal mesajlar verildi ve yeni bölümlerde Defne yanlışlarını sürdürecek. Çınar ve Parla arasında ise Bora gerginliği yaşanabilir.
Ayrıca dizide yeni bir aşk senaryosunun hazırlığı başlayabilir. Başrollerinde ise Savcı Efe ve Tuğçe'yi görebiliriz. Şimdi gelelim bomba final teorimize. Yeni bir karar alınmazsa bu sezon Yargı'nın final sezonu olacak. Finali ise şöyle bitebilir. Geçtiğimiz bölümde Merdan Dede Ilgaz'la Ceylin'e "Hiçbir aşk sizinki kadar sınavlardan geçmedi. Bir de boşanmamayı başarırsanız artık mezara da el ele gidersiniz" demişti. Belki de bu cümle final bölümü için bir spoiler olmuştur. Belki de final zamanı geldiğinde Ilgaz ve Ceylin'i birlikte el ele mezara giderken görürüz. Sizler de final bölümüyle ilgili teorilerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.